Evet hanımlar, çok güzel bir kazak modeli anlattım. 36, 38, 40 bedene kadar bu kazağı çalışmasını yapabilirsiniz. Daha büyük bedenlere de ya da daha küçük bedenler için, çocuklar için de bu kazağı yapabilirsiniz. Toplamda 17 tane motiften oluşuyor bedeni. Önünde 8 tane, arka kısımda 9 tane motifimiz var ve kolunu da bu şekilde örerek bitirdim. Şimdi kullandığım tığ numarası da 3 milim tığ, bu 5 olduğuna bakmayın, 3 milim tığ ve toplamda 4 adet ip gitti. 250 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Eğer 300 metrelik ip kullanırsanız 3 adet ip yeterli olacaktır. Boşluklu, sürekli zincir detaylı çalışma olduğu için az ip yiyor. Fazla dolgusu olmadığı için az ip gitti. Bu şekilde hemen örgüye başlayalım. 5 tane zincir çekiyoruz hanımlar. Bu kilitleme 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen birinci zincirden, ilk yaptığımız zincirden tel aldık. Direkt çıkıyoruz. Minik bir halka oluştu. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan, 1 ve 2 zincir. Toplam 8 tane trabzan yapacağız. Bu 8 trabzanın aralarında ikişer tane zincir olacak şekilde tamamlayacağız. Şu an 3. trabzan yaptım. 1 ve 2 zincir. Şu an 6, 7 ve 8. Şimdi ilk başladığımız yere geldik. Trabzanın birit noktasından tel aldık. Direkt çıkış yaptık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki hemen şöyle göstereyim. Şimdi zincir olduğu için şu zinciri şu şekilde yürütüyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 2 zincir, 1 ve 2 zincir. Geldik boşluğa. 1, 2, 3. Şimdi 2 tane üçlü grup yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tel aldım. Hemen yanındaki boşluğa üçlü grup yapıyoruz. Trabzan. Birinci köşemiz oluşturduk. 6 tane trabzan olacak şekilde. Şimdi tekrar 2 zincir. Bakın 2 adet üçlü grup yaparak kare olarak düşürüyoruz. Şimdi tekrar 6 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geldik hemen yanına.
Aralarında 2 tane zincir var. Mutlaka bunu yapın. Sakın unutmayın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, şimdi bakın son üçlüyü yapıyoruz. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Trabzanın birik noktasından tel aldım, çıkış yaptım. Bakın bu şekilde kare düşürdük. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hafif şöyle bakın geri geldim. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar 1 ve 2 zincir. Hemen geldik boşluk kısmına. 1, 2, 3, 1 ve 2 zincir. Evet, şimdi köşe kısmına geldik. 1, 2 ve 3. Köşede ne yapmıştık? 6 zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu arada buradaki kısım köşenin sağ tarafı. Bitirirken sol tarafı yapacağız. Bu birinci köşe. Şimdi ikinci köşeye yapıyoruz. İki ve 3. Şimdi 1, 2 zincir, boşluğa 3 tane. Bu işlemi tekrarlayarak 3. sırayı bitiriyoruz. 2 zincir çekiyorum. Şimdi aynı şekilde köşeyi döneceğim şimdi. 3 tane trabzan, bir grup. Köşede 2 tane üçlü grup var ve arasında 6 zincir var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi bu sırayı diğer köşelerini de yapıp bitirelim. Son şuraya kadar gelelim. Evet, geldik. Bakın 6 zincir çektim. Başladığım ilk birit kısmına tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Bakın bu şekilde motifi büyütüyoruz hanımlar. Şimdi ben bundan büyüklere göre kazak tasarlayacağım için 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Yeterli olacaktır. Zaten bu şekilde delikli yaptığımız için, boşluklu olduğu için bayağı büyük düşüyor motifimiz. Son sırayı da gidiyoruz. Tabi bu normalde S 36 ve 38 bedenlere göre olacağı için bu motif bu şekilde yapabilirsiniz. Benim verdiğim sayılarla. Zaten ben 3 milim tığ ile örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın aynı şekilde sıraya devam ediyorum. Bakın farklı bir işlem yok. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.
Ya bu motiften istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani boşluklu olduğu için bu modelin içine mesela ben hani kızıma kazak ya da yelek yapmayı düşünüyorum. Daha karar veremedim. Duruma göre zaten bu modeli anlatacağım. Önce motifini çekiyorum. Sonra işte birkaç gün sonra da hırka ya da yeleğini yayınlayacağım zaten. Bakın bu şekilde motifi büyütüyoruz hanımlar. Ya, tamamıyla çok büyük beden giyiyorsanız mesela bir sıra daha örebilirsiniz. Yani burayı bakın yanlış yaptım. Dalgınlıktan bura 6 tane zincir olacaktı. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi ben burayı bitirip sonradan bitireceğim. Bakın bu şekilde motifi düşürüyoruz. Bakın arkası da böyle. Şimdi hanımlar aklınız karışmasın diye bu videoyu çekiyorum. Önceden bu yelekti. Yelekten ben kazağa çevirdim. Yeleğin ön kısmında toplamda 8 adet motif var. Arka kısımda da toplamda 9 adet motif var. Hani burada şimdi önce yelek birleştirme, pardon, önce şu ön parçayı birleştirme videosu çekiyorum. Sonra arkadaki parçayı birleştirme videosu çekeceğim. Burada bu detayı lütfen kaçırmayın. Önceden bilgilendirme yapıyorum, aklınız karışmasın. 5 trabzan tekniği kullanarak bu motifi bu şekilde birleştireceğiz. Ön ve arka parçaları bu teknikle birleşiyor. Şimdi hemen yakınlaştırıyorum. Şu parçaları böyle üst tarafa alalım. Şu en alt parçadan başlayacağız. Şöyle göstereyim. Önce bu üçlü parçayı birleştireceğiz. İpimi aldım. Şimdi hanımlar, bu alt parça, bu alt parçanın buradan başlıyoruz. Böyle geliyoruz. Buradan dönüyoruz. Sonra tekrar buraya geliyoruz. Ondan sonra buradan sonra bu parçayı buna ekleyerek birleştireceğiz. Şimdi normal tam orta kısmından 2 zincir çekelim. Biraz daha yakınlaştıralım. 5 tane buraya trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Aralarda zincir yok. Beşer beşer bu boşlukları dolduruyoruz. Şimdi buradan şuraya kadar, köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldik. Şimdi dönüyoruz. Bu sefer 2 zincir çekiyoruz çünkü 5 tane yaptığımız için. Aynı köşeye tekrar 5 tane daha yapıyoruz. 2 tane beşli grubumuz var ve arasında 2 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde U şeklinde olacak. Şimdi göstereceğim. Burayı da yapayım. Biraz burayı hızlı anlattım. Bakın 5 trabzan yaptım. Buradan başladık. Bu köşeden başladık. Geldik. Döndük. Burada da aynı 5. 2 zincir 5. İndik aşağıya. Buraya sadece bir kısmını yapıyoruz. Bir beşli yapıyoruz. Beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. Evet. Bakın. Buradan başladım. Ördüm. Geldim. Buraya kadar. Şimdi bu motifi de buradan başlayacağımız için böyle öreceğiz, geleceğiz buraya kadar. Ondan sonra tekrar aynı bu şekilde U şeklinde birleştireceğiz. Şimdi çok basit. 2 tane zincir çekiyoruz.
1 ve 2 zincir çekiyorum. Tel aldım. Şimdi bu motifi aldım. 1 trabzan, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzan yaptım. Şimdi bu şekilde bakın birbirlerine bakacak şekilde birbirine ekleyeceğiz. Bu köşeyi de en son birleştirmeleri yaptıktan sonra tamamlayacağız hanımlar. Şimdi 5 tane trabzan yaptık. Bunların diğer köşe kısımları bitirirken olacak. Hepsini detaylı anlatacağım size. Şimdi geldik. Bakın birbirine bakıyor şu an motifler. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi 5 trabzan yaptık. Hemen geldik. Sık iğne yaptım. Tel aldım. Geldim hemen boşluğa. 1, 2, toplam 5 tane yapıyoruz. 4 ve 5. 5 trabzan. Şimdi geldik. Hemen bakın boşluk. Boşluktan girdim. Tel aldım. Bakın birbirine karşılıklı baktı motiflerimiz. Burasını ördüğümüz için şimdi bu motifte sıra burayı örüyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Tel aldım. Bu şekilde ekliyorum. 5 trabzan. Şimdi geldim. Bakın. Buraya birbirine ekledim. Şimdi şuraları da ekleyip bu köşeye kadar gelelim. Evet, köşe kısmına geldim. Şimdi bakın buradaki şey hata değil çünkü buranın köşesi örüldü. Burasınınki örülmedi. Örüldüğü zaman eşit şekilde düşecek. Bakın birbirine zaten bakıyor motifler. Şimdi geldik. Bakın sık iğne yaptım. Şimdi buraya 5 tane yapıyorum. Beş. Şimdi burada köşede 2 zincir var ya. Buraya bir zincir yapıyorum. Sonra geldim bu köşeye. Bakın burası 2 tane zincir olan yere. Tam böyle boşluktan bir sık iğne yaptım. Sonra bir zincir çektim. Şimdi ne yaptım? Şu üst kısmını geçiş yapıyorum. Bakın birbirine bu şekilde ekledim. Şimdi 5 tane trabzan yapıyorum. Bakın 5 trabzan yaptım. Şimdi bundan sonrası kolay zaten. Nasıl bunu böyle geldik. Burayı birleştirdik. Şimdi bunu burayı örüyoruz. Köşeyi dönüyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Burayı nasıl birleştirdiysek aynı burayı da bunun gibi birleştiriyoruz. Şimdi geliyoruz burayı birleştiriyoruz. Sonra gene çıkıyoruz yukarı. Buraya kadar geliyoruz. Şimdi buraları göstermeme gerek yok. Bu teknik aynı. Bu şimdi 3 motif olur, 4 motif olur, 5 motif olur. Yani bu motif birleştirme tekniği bu şekilde. Şu an sadece 2 motifi birleştirdim. 3. motif de aynı teknikle birleşecek. Video uzun olmasın diye burayı tekrar anlatmama gerek yok. Şimdi geliyoruz, örüyoruz. Buradan dönüyoruz. Buraya kadar örüyoruz. Sonra buradaki birleştirmeyi aynı bu şekilde yapıyoruz. Gelelim. Şimdi buradan burayı birleştirdikten sonra şu köşeye kadar geleceksiniz. Çünkü daha ki motif eklemeyeceğiz. Sadece 3 motifi yan yana ekledik. Şimdi yukarıki kısımdaki 3 motifi birbirine eklemeye göstereceğim. Buradaki teknik farklı. Şimdi hemen burayı birleştirip geliyorum. Bakın şimdi birleştirdim. Bakın, aynı teknik burada da yaptım. Bakın birleştirdim, geldim. Burada da aynı. Bakın bir zincir, sık iğne, bir zincir yaptım ve döndüm. Buraya kadar ördüm. Aşağı dönersek burasını yapmak zorunda kalacağız. Onun için yukarıya geçiş yapıyoruz şimdi. Şimdi burada da
Sadece şu alt kısmını birleştireceğiz. Sonra aynı teknikle burada nasıl U şeklinde birleştirdiysek üst kısmında önce altı birleştiriyoruz komple, sonra U şeklinde örüp yapacağız. Şimdi göstereceğim size. Tel aldım. Şimdi hemen geldim. Köşesine 5 tane trabzan yapıyorum. Beş. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Böyle çalışırsanız kolaylıkla anlayacaksınız, yaparsınız. Şimdi bakın. Şimdi bu alt kısmını buraya birleştireceğim. Döndürelim. Döndürdüm. Yakınlaştıralım. 5 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 5 trabzan yaptım. Acaba çekmeyi unuttum. Evet, 2 zincir çekmeyi unutmuşum. Olabiliyor yani, anlatırken unutabiliyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tekrar. Şimdi hemen 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bunları bakın, sık iğne boşluktan girdim, sık iğne yaptım, tel aldım ve bu şekilde devam ediyoruz birleştirmeye. Bakın, üst tarafa geçiş yaptığımız için üst bölüm bakın birbirine bakıyor. Şimdi buradan şuraya kadar, buraya kadar gelelim, hemen köşeye geleceğiz. Şimdi geldik köşe kısmına hanımlar. Bakın, buranın köşesine şimdi 5 tane yapıyoruz. 2 3 4 5. Şimdi bir zincir çektim. Burada hani sık iğne yapmıştık ya birleştirirken. O sık iğnenin böyle tam ortasından girdim, tel aldım, bir sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın, bir motifimizin alt tabanını ekledik. Şimdi geldik diğer ikinci motife. Bir zincir zaten çekmiştik. Şimdi geldim. 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi geldim, boşluğa sık iğne yaptım. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Bakın, aradaki açıklığı fark ettiniz mi? Aklınız lütfen karışmasın. Bunu buraya ekleyeceğim. Sonra bunu buraya ekleyeceğim. Bakın, aradaki boşluğu fark ediniz. Bu alttakini bu şekilde ördüm. Bunu birleştirdim. Sonra geldim, birleştire birleştire ördüm. Sonra birleştirdim. Geldim. Sonra yukarı çıktım. Şimdi altı birleştiriyorum. Şimdi geliyorum aşağıya kadar. Bunu buraya birleştiriyorum. Tekrar bunu buna birleştiriyorum. Buradaki işlemi buraya işleyeceğiz. Ama önce bunların, bu üstteki ikinci motiflerin alt tabanlarını eklememiz lazım. Ekleye ekleye buraya kadar geleceğiz. Geldim. 5 trabzan. 3 4 ve 5. Ve sık iğne. Şimdi buraya kadar geliyorum. Evet, bakın, köşeye 5 trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Bu aradaki bu iki zincirin birleştirdiği yerden sık iğne yapıyorum. Şimdi bir zincir. Şimdi ne yapıyorum? Bu parçayı ekliyorum. 1 2 3
4, 5. Evet. Bunu da sık iğne ile birleştirdim. Bakın. Bu şekilde motiflerimiz oldu. Şimdi buradan şuraya kadar gelelim. Evet. Burayı birleştirdim. Şimdi döneceğiz hanımlar. Köşede 5 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Geldim. Bakın. Tam ortasından köşenin sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın. Şimdi aynı şekilde hemen buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın. Bu şekilde birleştirdik. Şimdi bunu böyle gelelim. Sonra şuraya kadar, bakın buraya kadar gelelim. Şuraya kadar gelelim. Normal düz örüyorsunuz. Dönüyorsunuz. Burada 5, 2 zincir 5 döndünüz. 5, 2 zincir 5 5, 5, 5. Buraya kadar gelin. Sonra buradaki motifi buna ekleyeceğiz. Evet bakın geldim. Ördüm. Buradan döndüm. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Bakın bu motifin son sağ köşesini yapmıştık. Şimdi sol köşesini yapacağız. Devam ediyoruz. 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burayı nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geldim. Buradan bir sık iğne yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Söktüm. Geldik bu motifin son köşe kısmını. Bir zincir çektim. Hatta biraz daha yakınlaştıralım. Bakın bu hani sık iğne yaptık ya burada. Sık iğne ile birleştirdik ya. Şöyle göstereyim. Buradan girdim. Sık iğne yaptım, çıktım. Şimdi bir zincir çektim. Döndürüyorum. Hemen buradaki köşeye 5 tane trabzan yapıyorum. Bu kadar. Yani bu teknik gerçekten çok güzel. Böyle. Şimdi ne yapıyorum? Geldim. Boşluktan birleştirdim. Şimdi aynı tekniği uygulayarak geldiniz, birleştirdiniz, uzaklaştıralım. Birleştire birleştire geldiniz, buralarda birleştirdiniz, döndüm, buraya kadar geldim. Buradaki tekniği burada da uyguluyorum. Burayı da birleştirin, geliyorsunuz buraya kadar. Çünkü bu parçayı da ekleyeceğiz. Bu parçayı da buradan ekleyeceğiz. Mecburen ipi kesmemiz lazım. Şimdi hanımlar bunları ekleyelim. Sonra burayı göstereceğim. Şimdi hanımlar bakın buraya kadar geldik. Dönmüyoruz. Çünkü başka bir motif eklemeyeceğiz. Üst tarafa geçiyoruz. Bakın 1, 2 ve 3 yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? 2 zincir çekiyoruz. Tel aldım. 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi döndürelim. Aynı teknikle birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan şuraya kadar gelelim. Buraları birleştire birleştire. Evet bakın şimdi
Buraya motif eklemeyeceğimiz için yukarı döneceğiz. Bakın köşeyi ördüm. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın sık iğne olduğu yere bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim ve dönüyorum. Yukarı doğru örüyorum. Beş tane yapıyorum. Beş. Şimdi bakın. Burası boş kalacağı için aynı. Bakın şöyle göstereyim. Bakın burası boş kalacak. Bu parçayı zaten sonradan ekleyeceğiz. Şimdi şöyle göstereyim. Buradan geliyorsunuz. Normal dönüyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Şu köşede ne yapmanız gerekeceğini göstereceğim. Şu motif birleşim yerleri var ya. Buralara ne yapmanız gerektiğini şimdi anlatacağım. Şimdi ben böyle geleyim. Şuraya kadar öreceğim. Burada göstereceğim köşeyi size. Sonra burayı zaten döneceğiz. Ben şimdi hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar, şimdi burayı ben yaptım. Burayı nasıl yaptığımı şimdi burada göstereceğim size. Bakın geldik, normal örüyoruz. Burası ek yeri. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne. Şöyle. Pardon. Zincirin olduğu yere bir sık iğne, bir zincir ve hemen devam ediyorum örmeye. 5 tane trabzan. Karşı motife geçiyorum. Zaten bakın bir köşesi olmuştu. Diğer köşesi olmamıştı. Bu şekilde yapıyoruz. 4 5. Şimdi bakın. Uzaklaştıralım. Bakın bu köşeyi en son dönüyoruz, fark ettiyseniz. Böyle geliyorum. Sonra burayı da döneceğim ve burada bitireceğim. Burada bitirdikten sonra bu parçayı sonra buraya ekleyeceğim. Aynı teknikten geliyorsunuz. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan geliyorsunuz. Burada nasıl gösterdiysem aynı buraya, bakın şuraya aynı teknikle birleştiriyorsunuz. Geliyorsunuz. 5 tane trabzan, 2 zincir çekip kapatıyorsunuz. Şimdi komple bitirip gelelim. Evet bakın komple çevresini gittim ve bitirdim. Şimdi bu parçayı nasıl ekleyeceğiz? Tıpkı buradaki teknik gibi bunu da bu şekilde öreceğiz. Şimdi hemen bu sık iğne olan yerden şöyle yakınlaştıralım. Sık iğne olan yerde ipi takıyoruz. Bir düğüm atalım. Şöyle bir sık iğne yapalım. Şimdi bir zincir çektim. Normal tel aldım. 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi döndürelim. Aynı teknik, farklı bir işlem yok. Şuradan birleştiriyoruz. Şimdi geldik. Bakın birbirine baktı. 5 tane şimdi yapıyoruz. Dört ve 5. Geliyoruz, birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Birleştireceğiz burayı. Birleştirdikten sonra dönüyoruz. Böyle komple çevresini yapıp buraya geliyoruz. Şimdi buraya göstermeme artık gerek yok. Hani birleştirdikten sonra
Buraya 5 tane trabzan, 2 zincir, pardon 1 zincir sık iğne, 1 zincir, sonra 5 trabzan yapıyorsunuz. Aynı köşe dönmesi gibi. Sonra dönüyorsunuz, böyle geliyorsunuz, sonra burada bitiriyorsunuz. Bir zincir çekip buraya bağlayıp bitiriyorsunuz hanım. Şimdi hanımlar, ön parçayı yaptık, bitirdik. Bu şekilde. Arka parçada da 3 tane ekleyeceğiz. Çünkü ön parçanın yaka açıklığı olacak ama arka parçanın yaka açıklığı olmayacak. Onun için 1, 2, 3 toplamda sırayı tamamlamış olmamız lazım. Ve burada bu sırayı nasıl eklediysek aynı şekilde 3. sırayı da ekleyeceğiz. Yani burayı göstermeme gerek yok. Bu parça arka parça olacak. Şimdi bunu ekledik. Sonra bunu ekliyoruz. Sonra burayı ekliyoruz. Sonra komple çevresini bitireceğiz örneğini. Şimdi şu alt kısımlarını aynı buradaki gibi ekliyorum. Bakın hanımlar, aynı şekilde devam ediyorum. Önce altları ekledim. Sonra geliyorum, örüyorum. Şuraya kadar öreceğim. Sonra bunları böyle birleştireceğim. Buralar örülecek. Sonra diğer öndeki yaptığımız gibi şu bütün kenar oyasını aynı teknikle gideceksiniz hanımlar. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Bakın şöyle daha iyi. Bu sırayı da aynı bu 2'deki gibi birleştiriyoruz. Zaten burayı da birleştirdikten sonra en son kenar oyası kalıyor. Böyle komple örüp bitiriyoruz. Ondan sonra omuzları birbirine ekleyeceğiz. Sonra yanlarını ekleyeceğiz. Sonra kola geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın. Arka parça, ön parça. Şimdi omuzları birleştireceğiz. Biraz yakınlaştırıp. Şimdi bakın, ön parça ve arka parçayı birleştiriyoruz zincir tekniğiyle. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Bakın. Bunları önce birleştiriyorum. Evet. Bakın, bu şekilde birleştirdik. Diğer omuzu da birleştiriyoruz. Biraz uzaklaştıralım. Diğer omuzu da birleştireceğiz. Sonra yan tarafları birleştireceğiz. Kol genişliği çocuklarınıza, pardon, kendinize göre ayarlayacaksınız. Şimdi bir motif değil de ikinci motifin böyle şurasından şöyle göstermek istiyorum. Şuradan buradan ekleyeceğim. Aynı şekilde 6 zincir çekerek birleştireceğim. Diğer yanı da ekleyeceksiniz. Bakın burayı nasıl birleştirdiysem aynı şekilde zincir tekniğiyle birleştireceğim. Şöyle eşit şekilde denk getirmeye çalışın. Bunları da böyle birleştirelim. Hemen gösteriyorum. Normal taktık. Zaten buradan bayağı bir geniş kol düşüyor. Aynı teknik. 6 tane zincir çekiyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. 6 zincir ve sık iğne ile birleştiriyoruz. Bu şekilde omuzlarını ve yanlarını birleştirelim. Sonra kola başlayacağız. Şimdi hanımlar, bakın bu şekilde beden oluştu. Alt kısmını ben birkaç sıra ördüm. 1, 2, 3 sıra ördüm. Beşli beşli trabzan yaparak şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde beşli beşli yaparak 3 sıra ördüm. Sonra kenar oyasını gideceğim. Çünkü biraz kısa geldi.
Hani uzatmak istedim. Çok fazla koltuk altı burası. Koltuk altından bellik kısmı böyle crop tarzı göbek üstü oldu biraz. Onun için birazcık uzattım. Yani 3 santim 1 2 3 sıra ördüm zaten. Daha örmeyeceğim. Bu böyle beşli beşli yapacaksınız. 3 4 5. Bakın böyle farklı bir işlem yok. Tabi bu kısa olmasını istiyorsanız yapmayın. Deneyin mutlaka. Ben kızıma giydirdiğim zaman hani göbek hizasından bir tık altındaydı. Biraz daha uzun olsun istedi. Onun için uzatıyorum. Tamamen hani bu sizin zevkinize kalmış. Zaten bakın şu tam ortadan başladım. Direkt beşli beşli yaptım. Şimdi buradan buraya kadar gelelim. Evet. Son yapıyorum. Dediğim gibi bu tamamen hani sizin zevkinize bağlı. Hani ben uzatmak istediğim için uzatıyorum. Şimdi 5 tane yaptım. Başladığım noktadan direkt birleştirdim. Şimdi kenar oyası yapacağım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sık iğne yaptım. Şimdi bir trabzan, 2 trabzan, sık iğne, pardon, özür dilerim. Sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 3 1 2 3. Üçüncü sık iğnenin üzerine 1 2 3. Hemen bakın sık iğnenin tam şuradaki telinden bir sık iğne yapıyoruz. Bakın böyle minik minik desen oluşuyor. 1 2 3 1 2 3. Bakın bu şekilde kenar oyası yapıyoruz. Tabi siz istediğiniz, bildiğiniz başka kenar oyası varsa yapabilirsiniz. Bu şekilde komple çevresini gidiyoruz. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi biraz uzaklaştıralım. Pardon, yakınlaştır. Bu şekilde bir de kolunu yapacağız. Bakın koluna da şöyle deseni ekledim. Şimdi bu kolu nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok basit. Şimdi hanımlar bakın alt tarafı bitirdim oyasını. Şimdi kola geçiyorum. Bakın buradaki boşluktan hemen ipi takıyorum. İki zincir çekiyorum. Burada bakıyorum ne yaptığımı hemen. Evet. Şimdi kolu 3-3 gideceğiz. 5 tane değil. Şimdi bir trabzan, 2 trabzan, yakınlaştıralım. Kolun alt tarafı burası. Bakın omuz ve alt kısmı. 2 ve 3. Şimdi 1 2 zincir. Tıpkı motifteki gibi yapıyoruz. Çünkü burada 5 tane trabzan var. 2 zincir çekmezsek, direkt 3 yaparsak kasar. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 zincir. Şimdi burası ek yeri. Bu bir motifin köşesi. Şimdi diğer motifin köşe kısmı. Buraya da 3 tane yapıyoruz. Bu şekilde komple sırayı yapıyoruz. 3. Şimdi 2 zincir. Geldik. Atlıyorum. Bakın böyle yakınlaştıralım. İki zincir. Bakın bu şekilde komple çevresini gidiyoruz. Sonra birleştireceğiz. Geleceksiniz. Şurada da 3 tane yapacaksınız. 2 zincir yapıp birleştireceğiz. Ben şimdi hemen yapıp geliyorum. Evet, geldik. Başladığımız noktaya. Buraya da 3 tane yapıyoruz.
3, 2 zincir çekiyorum ve birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu şekilde sırayla gideceğiz hanımlar. 2 zincir, 3 trabzan. Kol bu şekilde hanımlar. Diğer sıraları göstermeme gerek yok. Kol boyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bayağı bir ördüm. Kaç sıra ördüğümü söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Toplam 34 sıra ördüm. Kızıma göre kol boyu oldu. Şimdi 34 sıra ördükten sonra kenar oyası aynı şuradaki gibi yapacağız. Bakın kolda minik kenar oyası yaptım. Kolu 34 sıra örün. Ondan sonra bunu gidin. Şimdi bunu bitirdikten sonra yaka kısmına geçeceğiz. Yakayı toparlamamız lazım. Yakada lastik formu yapacağız hanımlar. Kolu bitirdikten sonra yakaya geçeceğim. Şimdi hanımlar hemen yakaya geçiyoruz. Arka tarafından başlayacağız. Burası arka ortası. Hemen böyle ipi takıp düğüm atalım. Bildiğiniz normal trabzan yapıyoruz. Birit noktalarına batıyoruz. Bakın. Boşluğa batmayın. Bakın direkt trabzanın birit noktası. Normal komple çevresini bu şekilde trabzan yapıyoruz. Şimdi köşeye kadar göstereceğim. Evet, buralar köşeler. Buraya da bir, iki tane buraya. Buradaki sık iğnenin olduğu yere bir tane. Köşe kısmı tekrar 1, 2. Bakın. Burada da şunu şöyle yapalım. Bakın sık iğne olan yere bir trabzan. Boşluk olmaması için yapıyoruz. Zaten biz bu ikinci sırada toplaya toplaya buraları yapacağız. Şimdi devam ediyoruz. Trabzanın birit noktasına batarak komple çevresini önce bir trabzan bitiriyoruz. Bakın bu şekilde komple yakanın çevresini trabzan yapıyoruz. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet, başladığım noktaya geldim. Şimdi hemen birleştiriyorum. 2 zincir çektim. Bakın yaka kısmını komple trabzan döndük. Şimdi bir önden alacağım. Bir arkadan. Bir ön. Lastik formu yapıyoruz ama şimdi köşe kısımlarında kestirme yapacağız. Orayı anlatacağım size şimdi. Bu şekilde bir ön bir arka yapıyoruz. Bakın köşe kısmı şurası. Buralar yakanın yuvarlak düşmesi için arkadan alırken kestirme yapacağız. Şimdi bakın bura köşe noktası. Evet. Şimdi arkadan bakın. Şu tam şöyle ayarlayalım. Arkadan 2 tane aldım. Önden 1. Şimdi tekrar arkadan 2 tane alıyorum. Önden 1. Tekrar arkadan 2 tane.
Ön taraftan bir. Geldik. Bakıyorum kaç kesim yapmışım. 1, 2, 3, 4. Önden bir. Şöyle daha yakın. Bakın şu an daha iyi anlamanız için arka taraftaki kestirmeyi yapıyorum. Geldim. Arkadan 2 tane aldım. Önden 1. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 kestirme yapıyoruz. Şurada 5 kestirme. Arka kısmın ilk köşe kısmından 5 kestirme yaptım. Şimdi örüyorum düz birer birer. Şimdi birer birer örüyorum. Köşe kısmına geleceğim. Buraya kadar geleceğim. Çünkü 5'i tam ortalamam lazım. Geliyoruz. Evet. Şimdi bir tane önden aldım. Şimdi kestirmeye başlayalım. Arkadan 2 tane aldım. Önden 1. Arka taraftan 2 tane aldım. Yani 2 tane trabzanı bir trabzana düşürüyorum. Önden 1. Toplam 5 tane arkadan alacağız. 2'şer tane sayalım. 1, 2, 3, 4. Son. Şimdi yapıyorum. 5. Bakın şimdiden bile yaka yuvarlak form olmaya başladı. Bu şekilde yakayı toparlıyoruz. Şimdi burada da aynı işlem yapacağız. Bakın şurası, şöyle uzaklaştıralım. Buradaki işleme aynı ve buradaki köşeye de 5 tane arkadan alarak lastik formunu yapıp bitirelim. İkinci sıraya geçelim. Evet, şimdi geldik. İlk sıra lastik kısmını bitiriyoruz. Şimdi bakın burada önden aldığım başlarken, şimdi arkadan da bak bitirirken de önden bir, şimdi 2 tane kaldı, hiç sıkıntı değil. Bu ikisini böyle bir toplayıp ön arka ön bu şekilde düşürüyoruz. Şimdi bundan sonra zaten çok basit. Öndeki trabzanı önden alıyoruz. Arkadaki bakın bir tane trabzanı da arkadan alıyoruz. Bundan sonra bu şekilde öreceğiz hanımlar. 3. sırayı, 4. sırayı, 5. sırayı, yakanın ölçüsünü nasıl istiyorsanız o şekilde yapacaksınız. Bakın hep birer birer şimdi gidiyorum. Bakın kestirdim. Göstereceğim şimdi. Bakın birer birer yaptım. Bakın kestirdiğim var ya, 2 tane trabzanı. Bakın bir tane. Arkadaki olduğu için arkadan aldım. Öndekini önden. Bu şekilde yakayı yapıyoruz hanımlar. Tabii yakanın genişliğin tamamen size bağlı. İster 2 sıra örüp bitirebilirsiniz, ister 4-5 sıra örüp bitirebilirsiniz. Yani tamamen sizin zevkinize bağlı, yakanın genişliğine bağlı.
Ben kızıma bunu giydirdiğimde bayağı bir yakası genişti. Ama buralardan 5 kestirme yaptığımız için bakın ne kadar güzel düştü yaka kısmı. Yüz yuvarlak. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Şimdiden bile çok güzel yakası düştü hanımlar. Şimdi aynı önden arkadan bu şekilde yaparak ister 2 sıra ister 3 sıra örebilirsiniz. Ben bir 2 sıra daha falan atarım. Güzel gözüksün. Sonra isterseniz de lastiğin bu ucuna şu örneği de koyabilirsiniz. Tamamıyla hani sizin zevkinize bağlı ve yakayı bu şekilde bitireceğiz. Bakın geleceksiniz buraya arkadan yapıp birleştireceksiniz. Sonra diğer sırayı geçeceksiniz. Videoda uzun olmasın. Hani ne demek istediğimi anladınız. Aynı teknikle birkaç sıra daha örebilirsiniz. Ben şimdi bitirip geliyorum. Evet hanımlar, bakın lastik kısmını 5 sıra ördüm. Çok güzel bir şekilde lastik boğaz kısmı tamamlandı. Bu şekilde kazağımız bitti hanımlar. Her yaş bedene göre yapabilirsiniz. Mesela daha büyütmek istiyorsanız 1, 2, 3, 4 sıra örmüştüm. Birleştirmeyle 5 yapıyor. Mesela 5 sıra örüp bir beden daha büyütebilirsiniz. Yani 44 beden olur hanımlar. Zaten rahatlıkla bu 36, 38, 40 bedene kadar olur. Tabii sizin bu bedenden burası bana kısa gelmişti. Bu şekilde biraz uzattım. Ama dilersen biraz daha uzatmayı düşünüyorum. Kızım bir tık daha uzun istiyor mesela. Bedenini de uzatabilirim. Ya da ekstra olarak 1, 2, 3 motif yaparak bedene mesela o şekilde de büyütebilirsiniz. Yani öne 3, arka 3 hani motif sırasını fazlaştırarak hırkayı, kazağı büyütebilirsiniz. Bu şekilde hanımlar kazağımız. Şimdiden herkese kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.